Ders 1. Sanırım yakında bir park yeri bulmalıyız. Anna, sanırım yakında bir park yeri bulmalıyız. Burası kalabalıklaşıyor. Haklısın John. Sokaktaki bir otoparka veya alana dikkat edelim. Önde bir park yeri görüyorum. Oraya gitmeli miyiz? Bu iyi bir seçenek gibi geliyor John. Otopark garajlarında genellikle bol miktarda yer vardır. Doğru. Ayrıca, bölgeyi keşfederken arabayı bırakmak için güvenli bir yer. Park etmeden önce park ücretlerini ve zaman kısıtlamalarını kontrol ettiğinizden emin olalım. İyi fikir, Anna. Ayrılma zamanı geldiğinde sürpriz istemiyoruz. Bak, girişin yakınında boş bir yer var. Hadi gidelim. Mükemmel. Arabayı yere doğru hareket ettirirken dikkatli olun. Yavaşça gidip yayalara ve diğer araçlara dikkat edeceğim. Aferin Anna. Arabayı mükemmel park ettin. Teşekkürler, John. Takım çalışması bunu kolaylaştırır. Şimdi, park seviyemizi veya bölümümüzü hatırladığımızdan emin olalım, böylece arabayı daha sonra bulabiliriz. Tabelanın fotoğrafını çekeceğim veya telefonuma not alacağım. Harika fikir. Özellikle yoğun bir alanda nereye park ettiğimizi unutmak kolaydır. Tamam, arabamız güvenli bir şekilde park edildi. Şimdi gidip endişelenmeden zamanımızın tadını çıkaralım. Kesinlikle, Anna. Keşfedelim ve harika bir gün geçirelim. Heyecanlıyım John. Burada zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim. Hadi gidiyoruz. İyi eğlenceler Anna. Sen de John. Daha sonra burada buluşalım ve birlikte eve gidelim. Bir plana benziyor, Anna. Birkaç saat içinde görüşürüz. Yakında görüşürüz John. Keyfini çıkar. Ders 2. Son zamanlarda uykunuz nasıldı? Hey Anna, son zamanlarda uykunuz nasıldı? İyi uyuyor musun? Merhaba John. Sorduğun için teşekkürler. Genel olarak oldukça iyi uyuyorum. Peki ya sen? Bunu duyduğuma sevindim, Anna. Son zamanlarda uykuya dalmakta güçlük çekiyorum. Bunu duyduğuma üzüldüm John. Yatmadan önce rahatlamanıza yardımcı olacak herhangi bir teknik denediniz mi? Yatma vakti rutini kurmaya çalışıyorum. Işıkları kapatmadan önce bir kitap okudum ve sakinleştirici müzik dinliyorum. Bu harika bir fikir, John. Bir rutin oluşturmak vücudunuza rahatlama zamanının geldiğini gösterebilir. Umarım yardımcı olur. Ayrıca odayı karanlık ve serin tutmak gibi rahat bir uyku ortamı oluşturduğundan emin oluyorum. Bu da önemli John. Rahat ve elverişli bir uyku ortamı büyük bir fark yaratabilir. Katılıyorum. Ayrıca yatmadan önce ekran zamanımı sınırlamaya çalışıyorum. Daha hızlı uykuya dalmaya yardımcı olması gerekiyor. Bu iyi bir strateji. Ekranlardan gelen mavi ışık uyku düzenimizi bozabilir. Bunun yerine kitap okumak harika bir alternatiftir. Ben de bunu deniyordum. Alışkanlığı kırmak biraz zordu ama uykumu iyileştirmeye kararlıyım. Seninle gurur duyuyorum John.
Değişiklik yapmak zaman alır, ancak yakında iyileştirmeler göreceğinizden eminim. Teşekkürler Anna. Desteğiniz için minnettarım. Peki ya sen? İyi bir gece uykusu için herhangi bir ipucu var mı? Her gün aynı saatte yatmaya ve uyanmaya, tutarlı bir uyku programı oluşturmaya çalışıyorum. Bu iyi bir nokta. Vücudumuz rutin olarak gelişir, bu nedenle tutarlı bir uyku programı iç saatimizi düzenlemeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca derin nefes alma veya yatmadan önce nazik germe gibi gevşeme tekniklerine katılmayı da yararlı buluyorum. Bu teknikleri de deneyeceğim. Zihni sakinleştirmenin ve uykuya hazırlanmanın harika bir yolu gibi geliyor. Umarım senin için çalışırlar John. Unutmayın, kendinize karşı sabırlı olmanız ve vücudunuza uyum sağlaması için zaman vermeniz önemlidir. Yapacağım, Anna. Tavsiye için teşekkür ederim. İkimizin de iyi bir gece uykusu almamız için. Bunun için tebrikler John. İleride dinlendirici geceler diliyorum. Kendine iyi bak. Sen de Anna. Tatlı rüyalar. Ders 3. Genellikle nasıl ödersiniz? Hey Anna, faturanı henüz aldın mı? Genelde nasıl ödersiniz? Kredi kartı kullanıyor musunuz? Merhaba John. Evet, faturayı aldım. Genellikle kredi kartımı kullanarak çevrimiçi ödeme yaparım. Kulağa uygun geliyor. Online ödeme yapmayı kolay buluyor musunuz? Kesinlikle. Hızlı ve sorunsuz bir süreçtir. Ödemeyi kendi evimin rahatlığında yapabilirim. Ben de online ödemelere geçmeyi düşünüyorum. Çek yazmaktan ve postalamaktan daha verimli görünüyor. Gerçekten öyle, John. Çevrimiçi ödemelerle, çek yazma ve işlenmesini bekleme zahmetinden kaçınabilirsiniz. Bu iyi bir nokta. Ayrıca, ödemeleri takip etmek ve işlem geçmişini çevrimiçi görüntülemek daha kolaydır. Kesinlikle. Ödeme geçmişinize istediğiniz zaman erişebilir ve harcamalarınızın net bir kaydını tutabilirsiniz. Online ödeme yaparken güvenlik konusunda endişeleriniz var mı? Dikkatli olmak önemlidir, ancak çoğu saygın web sitesinde güvenli ödeme ağ geçitleri bulunur. Güvenilir platformları kullandığınızdan ve kişisel bilgilerinizi güvende tuttuğunuzdan emin olun. Bunu aklımda tutacağım. Bilgilerimizi korumak için güvenlik önlemleri olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle. Güvenli bir bağlantı sağlamak için her zaman web sitesi adresinde kilit simgesini veya HTTPS'yi arayın. Tavsiye için teşekkürler Anna. Çevrimiçi ödemeleri deneyeceğim ve nasıl gittiğini göreceğim. Hoş geldin, John. Konuya alıştıktan sonra bunu uygun bulacağınıza eminim. Umarım öyledir. Çevrimiçi ödemelerle ilgili deneyiminizi paylaştığınız için teşekkürler. Hiç sorun değil John. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, sormaktan çekinmeyin. Bunun için minnettarım Anna. Her zaman çok yardımseversin. Tekrar teşekkürler. Yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum John. Birbirimizi desteklemek için buradayız. Faturalarımızı yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirelim. Kesinlikle Anna. İşte daha kolay ve daha uygun fatura ödemeleri. Teşekkürler. Teşekkürler, John.
Size stressiz bir fatura ödeme deneyimi diliyorum. Kendine iyi bak. Ders 4. Parkta yeni bir çocuk oyun alanı. Anna, parkta yeni bir çocuk oyun alanı olduğunu duydum. Gördün mü? Evet, John. Geçenlerde parkı ziyaret ettim ve yeni çocuğun oyun alanı harika. Bu harika. Çocukların oynaması için ne tür ekipmanları var? Salıncakları, kaydırakları, bir orman spor salonu ve hatta bir kum havuzu var. Her yaştan çocuk için çok eğlenceli. Kulağa heyecan verici geliyor. Eminim çocuklar orada vakit geçirmeyi ve harika vakit geçirmeyi seveceklerdir. Kesinlikle. Çocukların koşmaları, zıplamaları ve hayal güçlerinin yükselmesine izin vermeleri için güvenli ve keyifli bir yer. Oyun alanı çitle çevrili mi? Çocukların özgürce oynamasının güvenli olduğundan emin olmak istiyorum. Evet, John. Oyun alanı çitle çevrilidir. Bu da ebeveynler için ekstra bir güvenlik katmanı ve gönül rahatlığı sağlar. Bu güven verici. Çocukların oynayabileceği güvenli bir ortama sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. Çocuk oyun alanları söz konusu olduğunda güvenlik en önemli önceliktir. Ebeveynlerin çocuklarına göz kulak olurken rahatlamaları için yakınlarda banklar veya oturma alanları var mı? Evet, oyun alanının etrafında banklar ve piknik masaları var. Ebeveynler otururken veya atıştırmalıkların tadını çıkarırken çocuklarını rahatça izleyebilirler. Bu çok uygun. Ebeveynler bir mola verebilir ve yine de çocuklarını denetleyecek kadar yakın olabilirler. Kesinlikle. Oyun alanı tasarımına düşünceli bir ektir. Çocukların eğlenmesi ve ebeveynlerin rahatlaması için harika bir alan yarattıklarına sevindim. Ben de, John. Çocukların oynayabilecekleri ve aktif olabilecekleri bir yere sahip olmaları çok önemlidir. Yeni oyun alanını keşfetmek için yeğenimi kesinlikle parka getireceğim. Buna bayılacaklar, John. Eğlenmeleri ve biraz enerji yakmaları için harika bir fırsat olacak. Bunu dört gözle bekliyorum. Bana yeni oyun alanı hakkında bilgi verdiğin için teşekkürler, Anna. Hoş geldin, John. Heyecan verici haberi sizinle paylaşabildiğim için mutluyum. Parktaki zamanın tadını çıkarın. Teşekkür ederim Anna. Harika bir gün geçirin. Ders 5. Bu gece akşam yemeği için spagetti pişirmeyi planlıyorum. Anna, akşam yemeği için spagetti pişirmeyi planlıyorum. Lezzetli bir spagetti sosu yapmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle, John. Lezzetli bir spagetti sosu yapmak tamamen denge ve lezzetlerle ilgilidir. İşte önerdiğim şey. Harika, kulağımı dinliyorum. İlk adım nedir? Biraz doğranmış soğan ve sarımsağı kokulu ve yarı saydam hale gelene kadar zeytinyağında soteleyerek başlayın. Anladım. Soğan ve sarımsak sosa lezzet katmak için gereklidir. Evet, öyleler. Soğan ve sarımsak pişirildikten sonra tencereye domates sosu veya ezilmiş domates ekleyebilirsiniz. Sosa herhangi bir ot veya baharat eklemeli miyim? Kesinlikle. Fesleğen, kekik ve kekik gibi İtalyan otlarının bir karışımını eklemek tadı artıracaktır. İsterseniz biraz ısı için bir tutum kırmızı biber gevreği de ekleyebilirsiniz.
Kulağa lezzetli geliyor. O otların ve baharatların hazır olduğundan emin olacağım. Harika. Tatların bir araya gelmesi için sosu bir süre kaynamaya bırakın. Domateslerin asitliğini dengelemek için biraz şeker ekleyebilirsiniz. Sosu kaynatmak kulağa önemli geliyor. Ne kadar kaynamasına izin vermeliyim? Ne kadar zamanınız olduğuna bağlı, ancak en iyi lezzet için en az 30 dakika ila 1 saat kaynatmanızı öneririm. Bu mantıklı. Buna göre sosa lezzetlerini geliştirmesi için yeterli zaman vermeyi planlayacağım. Mükemmel. Servis yapmadan hemen önce sosu tuz ve karabiberle tatlandırabilirsiniz. Tadına bakacağım ve baharatları gerektiği gibi ayarlayacağım. Bu iyi bir yaklaşım. Spagetti eriştelerini paket talimatlarına göre pişirmeyi unutmayın. Al dente genellikle tercih edilen dokudur. Doğru piştiğinden emin olmak için eriştelere göz kulak olacağım. Erişte pişirildikten sonra süzün ve sosla karıştırın. Servis yapmadan önce biraz rendelenmiş parmesan peyniri ile de tamamlayabilirsiniz. Yiyeyim. Spagettime parmesan peyniri eklemeyi seviyorum. Güzel bir zenginlik katar. Kesinlikle yapar. Ve işte burada, lezzetli bir ev yapımı spagetti yemeği. İpuçları için çok teşekkür ederim Anna. Bu gece yapmayı denemek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin, John. Spagettinin harika olacağına eminim. Yemek pişirmenin tadını çıkarın. Yapacağım, Anna. Ve belki gelip benimle tadına bakabilirsin. Bu bir plan gibi geliyor John. Ev yapımı spagettiyi denemeyi çok isterim. Sonra görüşürüz. Yakında görüşürüz Anna. Ders 6. Umarım otelde konaklamanızın tadını çıkarırsınız. Merhaba Anna, umarım otelde konaklamanızdan keyif alıyorsundur. Her şey yolunda mı? Merhaba John, sorduğun için teşekkürler. Evet, şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Otel oldukça rahat. Bunu duymak güzel. Konaklamanız sırasında herhangi bir sorununuz veya endişeniz oldu mu? Pek değil John. Personel güler yüzlü ve yardımsever. Oda temiz ve olanaklar güzel. Bu harika. Bir otel konaklaması sırasında her şey yolunda gittiğinde her zaman bir rahatlama olur. Kesinlikle. Tüm deneyimi daha keyifli ve rahatlatıcı hale getirir. Otelin restoranı veya oda servisini denediniz mi? Evet, dün akşam restoranda yemek yedim. Yemek lezzetliydi ve servis hızlıydı. Bu harika. Otel içinde iyi bir restorana sahip olmak uygundur. Kesinlikle. Özellikle uzun bir keşif veya çalışma gününden sonra zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Spor salonu veya yüzme havuzu gibi diğer tesisleri kontrol etme şansınız oldu mu? Evet, John. Bu sabah havuzda yüzmeye gittim. Serinletici ve bakımlıydı. Konaklamanız boyunca dinlenmek ve aktif kalmak için bu ekstra olanaklara sahip olmak güzel. Katılıyorum. Genel deneyime değer katar ve konukları eğlendirir.
Herhangi bir özel isteğiniz var mı veya otel personelinden yardıma ihtiyacınız var mı? Hayır, özel bir isteğim yoktu ama fazladan havlu istedim ve hemen teslim edildi. Personelin konukların ihtiyaçlarına duyarlı ve özenli olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle. Müşteri hizmetleri şimdiye kadar övgüye değer. Otelde her şeyin yolunda gittiğini duyduğuma sevindim. Teşekkür ederim, John. Genel olarak keyifli bir konaklama oldu. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa veya herhangi bir sorunuz varsa, bana bildirmekten çekinmeyin. Yapacağım, John. Nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Umarım harika bir gün geçirirsin. Hoş geldin, Anna. Konaklamanızın geri kalanının tadını çıkarın ve kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim, John. Kendine de dikkat et. Hoşça kal. Ders 7. Bu gece restorana taksiyle gitmek ister misin? Merhaba Anna, bu gece restorana taksiyle gitmek ister misin? Merhaba John, kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Toplu taşıma araçlarından daha uygun olabilir. Katılıyorum. Taksiye binmek bize zaman kazandıracak ve park yeri bulma konusunda endişelenmemize gerek kalmayacak. Kesinlikle. Artı, trafikte gezinmek yerine rahatlayabilir ve yolculuğun tadını çıkarabiliriz. Bizim için bir taksi çağırayım mı? Evet, lütfen. Bizi otelden alabilsin diye bir taksi çağıralım. Pekala, aramayı ben yaparım. Restorantın adını ve adresini biliyor musunuz? Evet, adı Caf İtalya ve 123 Ana Caddesi'nde yer almaktadır. Anladım. Taksi servisine varış yerini bildireceğim. Teşekkür ederim, John. Yardımın için minnettarım. Sorun değil, Anna. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Sorunsuz bir ulaşım planına sahip olmak her zaman iyidir. Kesinlikle. Lojistik konusunda endişelenmemize gerek kalmadığında akşamı daha keyifli hale getiriyor. Aramayı yaptım ve taksi yaklaşık 10 dakika içinde burada olacak. Mükemmel. Bu bize eşyalarımızı toplayıp lobiye gitmemiz için yeterli zaman veriyor. Otel odasından ayrılmadan önce ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olalım. İyi fikir. Çantamı alıp telefonumun yanımda olduğundan emin olacağım. Ben de aynısını yapacağım. Ayrılmadan önce 2 kez kontrol etmek her zaman önemlidir. Taksi servisi genellikle güvenilirdir, ancak hazırlıklı olmak daha iyidir. Kesinlikle. Herhangi bir ulaşım hizmetini kullanırken güvenlik ve hazırlık çok önemlidir. İyi ki taksiye binmeye karar verdik. Akşamımızı daha rahat ve stressiz hale getirecek. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Hadi lobiye gidelim ve taksinin gelmesini bekleyelim. Bir plana benziyor John. Taksi ayarlarıyla ilgilendiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoş geldin, Anna. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Restoranda harika bir akşam geçirelim. Evet, yemeğimizin tadını çıkaralım. Teşekkür ederim, John. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ders 8. Yeni bir mutfak deneme havasındayım. Merhaba Anna, yeni bir mutfak deneme havasındayım. Herhangi bir öneriniz var mı?
Merhaba John, Hint mutfağını keşfetmeye ne dersiniz? Zengin lezzetleri ve çeşitli yemekleriyle bilinir. Kulağa ilginç geliyor. Daha önce hiç Hint yemeklerini denemedim. Bazı popüler yemekler nelerdir? Eh, birçok lezzetli seçenek var. Klasik bir yemek, kremsi ve lezzetli bir tavuk körisi olan tereyağlı tavuktur. Bir diğer popüler seçenek, keskin domates bazlı sosu olan tavuk tikka masaladır. Kulağa lezzetli geliyor. Vejetaryen seçenekleri var mı? Kesinlikle. Popüler vejetaryen yemeklerden biri ıspanak ve süzme peynirle yapılan palak paneerdir. Diğer bir seçenek de karnabahar ve patates körisi olan aloo gobi'dir. Bu malzemelere aşina değilim ama kulağa ilgi çekici geliyorlar. Baharatlı yemekler var mı? Evet, Hint mutfağı baharatlarıyla bilinir. Baharatlı yiyecekleri seviyorsanız, etli veya patatesli ateşli bir köri olan vindaloo gibi bir yemek deneyebilirsiniz. Sadece sunucuya baharat tercihinizi bildirdiğinizden emin olun. Baharatlı yemeklerden hoşlanıyorum, bu yüzden vindaloo heyecan verici geliyor. Hint mutfağına uygun garnitürler veya ekmekler var mı? Kesinlikle. Naan, köri toplamak için kullanabileceğiniz popüler bir Hint ekmeğidir. Ayrıca garnitür olarak kokulu basmati pirinci deneyebilirsiniz. Naan ve basmati pirinci harika eşlikçiler gibi geliyor. Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Onlardan zevk alacağından eminim John. Hint mutfağı, keşfedilecek çok çeşitli tatlar ve dokular sunar. Kulağa bir mutfak macerası gibi geliyor. Yakınlarda iyi bir Hint restoranı biliyor musunuz? Evet, buradan sadece birkaç blok ötede Spice Delight adında şiddetle tavsiye edilen bir Hint restoranı var. Bu çok uygun. Hadi oraya gidelim ve Hint mutfağını birlikte deneyimleyelim. Bir plana benziyor John. Bu yeni mutfak deneyimini sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Aynı şekilde, Anna. Yeni mutfakları denemek her zaman heyecan verici ve lezzetli bir yolculuktur. Hadi gidip Kızılderili bayramımızın tadını çıkaralım John. Unutulmaz bir yemek deneyimi olacağından eminim. Kesinlikle, Anna. Hadi gidip Hint mutfağının lezzetlerinin tadını çıkaralım. Ders 9. Facebook kullanıyor musunuz? Merhaba Anna, Facebook kullanıyor musunuz? Merhaba John, evet, Facebook'tayım. Arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmanın harika bir yolu. Bu harika. Geçenlerde Facebook'a da katıldım. Herkesin neler yaptığını görmek güzel. Kesinlikle insanların hayatları hakkında güncel kalmanıza yardımcı olur. Henüz birçok arkadaşınızla bağlantı kurdunuz mu? Çok değil ama üniversiteden birkaç arkadaş ve bazı iş arkadaşlarını ekledim. Peki ya sen? Facebook'ta epeyce arkadaşım var. Zaman zaman gönderilerini ve fotoğraflarını görmek güzel. Katılıyorum. Özellikle uzakta yaşayan arkadaşlarla iletişimde kalmanın uygun bir yoludur. Kesinlikle. Aynı zamanda ilginç makaleler keşfedebileceğiniz ve ilgi alanlarınıza göre gruplara katılabileceğiniz bir platformdur. Bu doğru. Hobilerimle ilgili birkaç gruba katıldım ve benzer düşünen insanlarla etkileşim kurmak eğlenceliydi. Bu harika. Benzer ilgi alanlarını paylaşan insanlarla bağlantı kurmanın harika bir yolu olabilir.
Facebook'ta hoşlandığınız belirli özellikler veya aktiviteler var mı? Haber akışında gezinmekten ve arkadaşlarımın neler yaptığını görmekten zevk alıyorum. Ayrıca kendi güncellemelerimi ve fotoğraflarımı paylaşmayı seviyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Hala Facebook'un farklı özelliklerini keşfediyorum ama şimdiye kadar zevk alıyorum. Keşfetmek için zaman ayırın, John. Tercihlerinize göre özelleştirebileceğiniz birçok özellik ve ayar vardır. Teşekkürler Anna. Kesinlikle bunu yapacağım. O arada, Facebook'u etkili bir şekilde kullanmak için herhangi bir ipucunuz veya öneriniz var mı? Bir ipucu, yayınlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin görebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı gözden geçirmektir. Çevrim içi paylaştıklarınıza dikkat etmek de önemlidir. Bu iyi bir tavsiye. Gizlilik ve çevrimiçi güvenlik kesinlikle önemli hususlardır. Kesinlikle. Sosyal medya platformlarında paylaştığınız bilgilerin dikkatli ve farkında olmak her zaman iyi bir fikirdir. Bunu aklımda tutacağım. İpuçları için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Herhangi bir sorunuz varsa veya Facebook'ta herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa bana sormaktan çekinmeyin. Bunun için minnettarım Anna. Herhangi bir yardıma ihtiyacım olursa kesinlikle ulaşacağım. Teşekkürler. Sorun değil, John. Facebook'ta zamanınızın tadını çıkarın ve arkadaşlarınızla bağlantı kurarken eğlenin. Ders 10. Elmaların sağlığımız için harika olduğunu biliyor muydunuz? Anna, elmaların sağlığımız için harika olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum. Elmaları bu kadar sağlıklı yapan nedir? Elmalar lif, vitamin ve antioksidanlarla doludur. Sindirimi iyileştirmeye ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olabilirler. Bu etkileyici. Her zaman elmaların sadece lezzetli bir atıştırmalık olduğunu düşünürdüm. Gerçekten lezzetlidirler, ancak aynı zamanda sayısız sağlık yararları da vardır. Düzenli olarak elma yemek sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunabilir. Bunu bilmek güzel. Kesinlikle diyetime daha fazla elma eklemeye başlayacağım. Bu harika bir fikir, Anna. Atıştırmalık olarak tadını çıkarabilir veya salatalara ve smoothie'lere ekleyebilirsiniz. Daha sağlıklı kabul edilen belirli elma türleri var mı? Genel olarak tüm elma çeşitleri besleyicidir. Bununla birlikte, sağlık yararları ile bilinen bazı popüler olanlar arasında Granny Smith ve Pink Lady elmaları bulunur. Elma alışverişi yaparken bunu aklımda tutacağım. Seçeneklere sahip olmak harika. Kesinlikle. Ve unutmayın, cilt de dahil olmak üzere bütün elmayı yemek maksimum besinsel fayda sağlar. Belirtildi. Ben de derisini yemeye özen göstereceğim. Elmanın başka sağlık yararları var mı? Evet, elmaların kolesterolü düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek lif içeriği nedeniyle kilo yönetimine yardımcı olabilirler. Bu harika. Görünüşe göre elmalar başlı başına bir süper gıda. Kesinlikle öyleler. Ayrıca, kullanışlı ve taşınabilir bir atıştırmalıktır ve günlük rutinimize dahil edilmelerini kolaylaştırır. Diyetime daha fazla elma eklemeye başlamaktan heyecan duyuyorum. Bu değerli bilgiyi paylaştığın için teşekkürler John. Hoş geldin, Anna. Elmanın faydalarını sizinle paylaşabildiğim için mutluyum. İkimiz de bu harika meyvenin sağlık yararlarından yararlanalım.
Kesinlikle, John. İşte elmalarla daha sağlıklı bir yaşam tarzı. Bunun için tebrikler Anna.